Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Grafiklere geçmeden önce Amerika'da bugün bazı veriler açıklanacak. Her veride olduğu gibi gene bazı sorular geliyor. Verilerin etkisi ne olur altına, gümüşe diye. Kısaca bir hemen bunu cevaplamak istiyorum. Özellikle bugün çok sayıda veri var. İnşaat izinleriyle başlayacak saat 4'te. İşte çekirdek dayanıklı mal siparişleri var. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Ham petrol stokları var. Yeni konut satışları var. Ve en son saat akşam 10'da da FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Dolayısıyla bugün piyasalar biraz dalgalı seyredebilir. Ancak geçmişte de dediğim gibi veri saatlerinin, veri günlerinin fiyatlanması bizim açımızdan sağlıklı değildir. Hangi veri gelirse, nasıl gelirse, ne olur sorusunu sormak sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Çünkü bu piyasada bizler büyük yatırım fonlarıyla, büyük yatırım bankalarıyla işlem yapıyoruz. Bu fonların, bankaların kendi bünyelerinde çalıştırdığı, yılda milyon dolarlar ödedikleri araştırma ekipleri var. Bugün gelecek olan verileri de bu ekipler 3-4 ay öncesinden, belki 6 ay öncesinden gerekli hesaplamaları yapıp zaten öngörebiliyorlar. Dolayısıyla bugün açıklanacak veriyi bu yatırım bankaları ve fonlar 3 ay öncesinden en az alacaklarsa aldılar, satacaklarsa sattılar. Ve şunu da biliyorlar, bu veri açıklandığında küçük yatırımcı piyasaya gelecek. Dolayısıyla aldıkları pozisyonları da rahatlıkla kapatma fırsatları olacak. Böyle bir durumda da biz küçük yatırımcı ne yapacağız? İşte veri iyi geldiği halde piyasa düşmeye başlayacak ve diyeceğiz ki bu piyasalar kumar. Oysa tamamıyla bilgi eksikliğinden kayıplar yaşamış olacağız. O nedenle ben veri günlerinde piyasadan uzak durmak gerektiğini hep söylüyorum. Eğer öncesinde aldığınız pozisyonlar varsa burada stop seviyelerinizde belki bazı esnetmeler yapabilirsiniz. Ancak bakın o stop seviyelerinin de arka planında bir matematiği vardır. Örneğin kar zarar oranı 3 olan bir pozisyonumu ben veri gününde kapatmayı tercih ederim. Ancak 7-8 kar oranıyla bir işleme girdiysem orada belki o kar oranını 5'lere 6'lara çekip stopumu bir miktar esnetip o günü geçirmeyi deneyebilirim. Ancak dediğim gibi yani o arkadaki matematiği iyi biliyor olmak lazım ki aksi takdirde stoplarla oynamamak gerekir. Eğer bütün bu konularda bahsettiğim gibi bir bilgiye sahip değilseniz veri günlerinde, veri saatlerinde piyasadan uzak durmak en sağlıklısı olacaktır. Şimdi grafiklerde bir seviyelerimizi güncelleyelim. Dün ne demiştik? Ons gümüş için yukarıda 21-29-21-21 önemli bir direnç bölgemiz dedik. Bunun üstünde bakın attı. Hatta üstünde kapanış da yaptı. Fakat buradan tekrar satışlarla karşılaştık. Zaten bu bir kırılım değildi aslında. Ancak bakın bu grafikte şunu söyleyebiliyoruz. Son arz süreci kadar bir talep süreci geldi. Dolayısıyla arz talep dengelenmesi oluştu. Yukarıda 21-29-21-21 direnç bölgemiz, aşağıda da 20-64-20-58 destek bölgemiz, şu yatay bandı girmiş durumdayız. Buradaki arz talep dengelenmesinden dolayı bu destek direnç bölgelerinin kırılımına göre de piyasa yön bulacaktır. Bugün gelecek verilerle burada aşırılıklar görebiliriz. Dolayısıyla yarın daha da netleşecektir grafiklerin durumu. Şurada bir ters omuz baş omuz formasyonumuz vardı. Halihazırda aktif diyebiliriz. Her ne kadar şu son tepe bir önceki tepenin üstünde oluşmuş olsa da, çünkü bu tür hareketlerde genelde bu formasyon bozuldu da denir. Ancak tabii formasyonlar çok da önemli değil. %50 ihtimalle çalışacaktır zaten. Bu destek direnç bölgelerin kırılımlarını takip etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında da bakın şu düşüş sürecindeki tepe noktamız vardı. Bunun üstündeki hareketleri takip edecektik. 1747-1743. Burada şu kırmızı destek bölgemiz, direnç bölgemizde bakın 10 Kasım tarihinde oluşan bir hareketin destek bölgesi direnç olarak çalıştı. Dün de söylemiştik 1748-1743 bölgesini, bu bölgeden tekrar satışlar geldi ve şu an için bakın burada da bir çift dip söz konusu. Ancak bu çift dibin çalışabilmesi için yukarıdaki şu tepe noktasını geçmemiz lazım. Onun da seviyesi 1749'dan geçiyor. 1750 üstüne attığı takdirde altında yükselişlerin başlamış olabileceğini düşünürüz. Burada da kritik direnç bölgemiz 1767-1770
1364 aralığından geçmekte. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da bakın şu düşüşün zayıf bir tepkisini verdik ve şu an tekrar satışa dönmüş durumda. Bu son yaşanan düşüş eğer aşağıda şu dibi geçecek olursa burada satışların, düşüşlerin devamını bekleriz. Bu da gümüşün güçlenerek yükselmeye başladığı ve peşinden altını sürükleyeceği bir süreci bize gösteriyor olacak. Ancak yukarıda 83.16, 82.99, 83 diyelim buna. 83, 83.16 üstü kapanışlar görmememiz temel kuralımız olacaktır burada. Aşağıda da bir önceki dip olan 81.99, buna da 82 diyelim. 82 altındaki kapanışlarda altın ve gümüşte alımların güçlendiği bir süreci gösterecektir. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde de ne demiştik? Şu son yükselişin %61.8 düzeltmesini yaptık ve tepkiler alıyoruz. Burada da şu son yükselişin %50 seviyesinin geçtiği 983-979 bölgesi bakın destek olarak çalıştı. Yukarıda 1010-1003 direncimiz var. Bunun üstüne attığımız takdirde alımların hızlandığı bir süreci takip ederiz. Ancak bugünkü verilerle bir dalgalanma süreci yaşanabilir. Dikkatli olmak lazım. Buradan gram altına geçelim. Gram altında da belirlediğimiz destek bölgemiz halihazırda çalışıyor. 1038-1035. 1020 altına gelmediğimiz sürece sorun yok. Şu yatay bandı takip edeceğiz. Aşağıda 1035 kırılacak olursa satışların derinleştiği, yukarıda da 1051 kırılacak olursa alımların güçlendiği bir süreci takip edeceğiz. Buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biliyorsunuz yani bu gramların analizi yapılmaz aslında. Fakat gene de burada bir seviyelerimizi konuşuyoruz. 12.64, 12.42. Yani takip ettiğimiz, uzun zamandır takip ettiğimiz seviyeler. Bunun da altında 11.75, 11.47 bölgesini takip ederiz. Yukarıda da zaten tarihi zirvemiz 13.15 vardı. Bunun üstünde hareketler gördük. Dolayısıyla şu alanı takip ediyor olacağız. 13.40'ların üstünde artık hareketler görecek miyiz? Buna bakıyor olacağız. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Beğenileriniz ve yorumlarınız için teşekkürler. Ayrıca kanala abone miyiz bir kontrol edersek sevinirim. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.